Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diş hekimi Doktor Hasan Konukseven. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hasan Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Nasılsınız? efendim. Çok iyiyim, sizler de iyisiniz. Sağ olun, Sizler çok deyiz. teşekkürler. Sağ olun. Hocam ilk soruyla başlamak istiyorum. Gülüş tasarımı nedir? Avantajları nelerdir? Şimdi gülüş tasarımı aslında son 10 yıldır çok popüler. Bundan önce yoktu böyle bir sistem. Çünkü sebebi de materyaller çok gelişti. Çok doğal olmaya başladı. Hatta yapılan işlerde hangisi doğal, hangisi yapay biz bile anlamamaya başladık. Dolayısıyla gülüş tasarımı artık biz bunları hediye edebiliyoruz insanlara. Çok güzel bir gülüş hediye edebiliyoruz aslında. Çünkü önceden insanlar diş hekimliğine geldiğinde işte ağrım var, diş eksikliğim var falan filan diye geliyordu. Ama şu an tamamen ben gülüşümü değiştirmek istiyorum, yeniden dizayn etmek istiyorum diye geliyorlar. Bu da bizim mesleğimizi bambaşka bir yere taşıdı. Yani biz hastamızın fotoğraflarını çekiyoruz. Yapay zeka desteğiyle hastamıza en güzel gülümsemeyi nasıl hediye edebiliriz ona bakıyoruz. Ondan sonra dijital bir diş hekimliğiyle hastaya çok güzel bir gülüş tasarımı hediye edebiliyoruz. Yani genelde talepler ben gülümsememi güzel bir hale getirmek istiyorum. Güldüğümde çok güzel gözükmek istiyorum diye geliyorlar. Biz de bunu vaat ediyoruz ve yapıyoruz. Yapım aşaması ne kadar sürüyor hocam bu iş? Şimdi gülüş tasarımı genelde 5 günde bitiyor. Yani bu süreçte hastamız dişsiz kalmıyor. Yani hastamızın eski kullandığı dişlerinin bir formunu hastaya tekrardan yapay bir diş olarak veriyoruz. Yani bu süreçte ne sosyal statüsü etkileniyor, ne bir çalışma düzeni etkileniyor. Hiçbir şekilde dişsiz kalmıyor. Genelde de mesaisi en fazla 2 saat sürüyor bir koltukta. 5 günde de genelde teslim ediyoruz. Yani gülüş tasarımı hastaları genelde gerçekten çok mutlu gidiyorlar. Ve biz gülüş tasarımı yaparken hastaya bitimini gösterebiliyoruz. Yani bu çok önemli. Çünkü herkese şu korku oluyor. Acaba güzel mi olacağım, daha mı kötü olacağım, ya beğenmezsem? Bu soru çok geliyor. Ya beğenmezsemin cevabını şu şekilde verebiliyoruz. Bak bittiğinde böyle olacak. Bunda düzeltmemi istediğim bir yer var mı? Hani bu şekilde biz manipülasyona açık olabiliyoruz. İşte hocam şurayı düzeltelim, işte ön iki dişi tavşan istiyorum, yok işte rengim şu olsun, bu olsun. Bunlara çok açık bir sistem. Ve yapacağımız tedavinin yani bitireceğimiz tasarımın bir 3D printer'dan basıp hastaya bunu da gösterebiliyoruz. Bu da çok güzel bir şey ki bunu yapmamızın sebebi sonuç sürpriz olmasın. Hasta bu koltuktan çok mutlu bir şekilde gitsin. Bunu yapabiliyoruz. Yapım aşaması kısacası yani 5 gün diyebiliriz. Evet. Yani hem süre olarak çok kısa bir süre hem de kulağa çok hoş geliyor aslında gülüş Tabii. tasarımı denince. Tabii. Peki maliyetli bir işlem midir? Şimdi tabii Ulaşılabilir bir ortalaması mı var? Evet tabii estetik tüm dünyada maliyetli bir sistemdir. Yani her ne olursa olsun estetik işin içine girerse çünkü bunun içine el işçiliği giriyor, çok bilgi birikimi giriyor ve zor bir işlem estetik. Yani bir insanı mutlu göndermek tabii ki daha zor bir işlem. Kişiye özel tasarım da Kişiye özel yapılıyor ve arka planda bir gülüş tasarım için şu an benim ekibimle alakalı konuşayım 20 kişi çalışıyor. Yani bir gülüşü biz halletmemiz için hekim kadrosu, teknisyen kadrosu, makyajlama işlemleri falan filan derken nereden baksan 20 kişi uğraşıyor ama 5 günde gerçekten bir şaheser gibi bir şey teslim etmeye çalışıyoruz. Çünkü gülümseme şöyle çok önemli bence. Kişinin sosyal statüsü için, başarısı için, kendini ifade etmesi için özellikle bayanlarda bence bu daha da önemli olduğunu düşünüyorum. Erkeklerde bir karizma katmak için bu gülümsemeye biz çok önem veriyoruz. Çünkü artık algı da değişti. Yani herkes kendine yatırım yapmak istiyor. Yani bu yatırım geleceğe de yatırım olarak görülüyor. Çünkü güzel görünmek zorundayız. Artık dünya buraya doğru gidiyor. Yani herkes baktığında şık giyinmek zorunda, güzel görünmek zorunda ki toplumda bir saygısı olsun. Doğru mudur? O yüzden gülüş tasarımı evet maliyetli ama katkı olarak düşünürsek bunu yani size katkısı açısından bence çok ucuz bile kalıyor. Hocam çok duyuyoruz biz şimdi dijital dünyaya geçtik. Dijital diş hekimliği nedir? Şimdi dijital diş hekimliği artık çok şükür teknoloji çok gelişti ve biz bunu bir meslek olarak kaptık bu teknolojiyi. Dijitalle beraber bir kere çoğu hatanın önüne geçmiş olduk. Önceden silikonlarla ölçü alınıyordu, hatalı gidiyordu, teknisyen yaparken yanlış yapıyordu, geliyordu, o iş oturmuyordu, beğenmiyorduk falan bir sürü kaos. İnsanlar da korkuyordu yaptırmaya, hekimler de korkuyordu ama şimdi dijitalle beraber
Neredeyse sıfır hata konseptiyle biz bu işi bitirebiliyoruz. Şimdi tabii ölçümler artık bir tarayıcıyla yapılıyor ve tarayıcı gerçekten neredeyse sıfır hata konseptiyle benim teknisyenime bunu aktarmama sebep oluyor. Yani güzel bir kesim sonrası, yani dişlere bir preparasyon yapıyoruz bir tasarım için. Bunu aktarmamız çok kolaylaşıyor. Zaten en önemli kısım bu. Teknisyen de bunu artık bir bilgisayar desteğiyle yaptığı için neredeyse sıfıra yakın, hatta daha hastanın ağzında bir daha işlem yapmadan provasını biz o aşamada bilgisayar ortamında yapabiliyoruz. Bu sefer şaheser şeklinde bir iş çıkartabiliyoruz. Bir pırlanta gibi güzel parlayan dişler, o Hollywood starlarının ağzında olan tasarımları yapabiliyoruz. Peki implant işleminden biraz bahsedecek olursak, tek günde tamamlamak mümkün mü? Şimdi implant da tabii bu sistemde kendini çok geliştirdi. Önceden 3 ay, 5 ay, 6 ay beklemek zorunda kalıyorduk ama son zamanlarda artık teknolojiyle beraber eğer kemik güzelse aynı gün implantı yapıp üzerine hatta kaplamasını bile yapıp hastamızı gönderebiliyoruz. Belli başlı kriterlere uygunsa bunu yapıyoruz. Yani bu tek günde implant olayı bir pazarlama tekniği değil, bu yapılıyor. Hani hastalar geldiğinde eğer kemik ölçümlerimiz yeterliyse, ağız hijyeni güzelse hastamızın aynı gün implantını yapıyoruz. Aynı gün dişi takıyoruz dijital bir sistemle. Hastamızı koltuktan gönderiyoruz ve hasta bile şaşırıyor. Ya bu kadar kolay mıydı? Hani bunca yıl korktuk, kaçtık, keşke daha önce yaptırsaydık evet, diyorlar. Çok uzun bir süreyi kapsıyordu. Çok uzun bir süreç geçiyordu. Çok zahmetli bir süreçten geçiyordu ama şu an bizim kriterlerimize uygunsa hastamızın ağzı, işlerimiz çok kolay. O yüzden implant hastaları özellikle bu süreci artık daha da bence uzatmamaları lazım. Çünkü teknoloji şu an tam kıvamında. Ağrısız, hani sızısız diyoruz ya, hani o şekilde biz tüm işlemleri bitirebiliyoruz. Yani önceden diş hekimine gelmek bir korku gereğiydi. Yani işte dişlerim ağrıyacak, kaybedeceğim falan filan. Artık çok jungle bir hava var yani diş hekimlerinde. Çünkü klinikler çok modernize oldu, çok teknolojik oldu. Güzelleşmeye daha çok talep var. Yani şu an diş hekimliği konsepti daha çok sanki bir ufak ufak estetiğe doğru kayıyor. Evet. Yani geleneksel diş hekimliği zaten her zaman yapacağız. O cepte duruyor ama dijital diş hekimliğiyle beraber bambaşka bir dünyaya evrildik. Ve estetik keyifli. Ya bir insanın gülüşüne dokunmak, onu güzel bir hale getirmek tabii bize de daha çok keyif veriyor. Hocam implant tedavilerinde dişsiz kalma durumu var mı? Şimdi tabii bazı hastalarımızda şöyle bir problem oluyor. Dişleri kötü durumda ve dişleri çekilecek. Yani bir süre olarak. Tabii yani orada mesela en çok korktukları ben dişsiz kalacağım. Sosyal statüm etkilenecek. Belki işsiz kalacağım korktuğu için bu süreci çok uzatıyorlar. Ama dediğim gibi biz aynı seans dişleri çekip aynı seans güzel bir geçici takıp gönderebiliyoruz. Yani burada sadece bir 2-3 günlük bize bir müsaade etmesi bile hastanın yeni dişlere kavuşması için bize yeterli bir süre. Tabii bu yeni dişlerden kastım şu geçici bir diş. Yani hastamıza şunu söylüyoruz. Dişsiz kalma diye bu dişleri yapıyoruz. Sana geçici bir diş bu. İşte dikkat etmen gereken bazı noktalar var. Eğer bu noktalara dikkat edersen 3 ay sonra sana kalıcı dişleri takacağız. Sosyal hayatın hiçbir şekilde etkilemiyor diyebiliriz. Bu çok diyebiliriz. önemli bir boyut. Çünkü şimdi insan sosyal bir varlık. Yani sen tüm dişlerini çekeceğim dediğinde tabii ki korkuyor. Sen de olsan korkarsın, ben de korkarım. Yani bu süreci uzattıkça uzatırım. O gün geldiğinde düşünebilirim. Ama aynı gün ben bunu sana yapacağım dediğimde çok büyük bir bence fayda sağlıyor hastaya ve hemen hadi hocam yapalım bir an önce bu işten kurtulalım diyen hastalar çok oluyor. O yüzden bu çok önemli bir nokta. Yani aynı gün dişlerin çekilmesi, aynı gün geçicilerin takılması şu an bence bir mucize. Evet. Hastaların aslında korkularını soracaktım. Hastalar implanttan neden korkar diye ama bahsettiğiniz şöyle bir şekillendirmek istiyorum. Az önce demiştiniz ki aynı günde implantı eğer ağız sağlığı uygunluğu varsa yapabiliyoruz demiştiniz. Peki kimler uygun değil ya da hangi hasta grubu uygun? Evet, güzel soru tabii. Yani şu an teknolojiyle beraber aslında hemen hemen her hasta yapabiliyoruz fakat ağız hijyeni iyi olacak bir kere. Bizim en başta baktığımız olay bu. Yani ağız hijyenim kötüyse o ağız hijyeni iyi bir hale getirmeden biz o işleme başlamak istemiyoruz. Önce gerçekten diş eti hastalıklarından mı tabii bahsediyorsun? yani diş eti hastalıkları, işte diş taşları, plak dolu önce bir kere bir hijyeni yerine getirmemiz lazım. Yani bu süreç bir hafta sürebilir, 10 gün sürebilir, 15 gün sürebilir. Ondan sonra belli başlı hastalıkları olmayacak. İşte yakın zamanda bir kalp krizi, işte kan değerlerinde belli bir düşüklükler, kemik değerlerinde düşüklükler, işte kemoterapi, radyoterapi görmüş görmemiş olması falan. Hani biz bunları değerlendiriyoruz ama
Yani gelen hasta %90 şekilde aslında hani biz bir şekilde bunu yapabiliyoruz. Kemik kötüyse kemik tozlarıyla vesaireyle bunu destekleyebiliyoruz. Şeker hastasıdır. Şekerini bir şekilde kontrol altına alıp gene yapabiliyoruz. Toplumda şöyle bir yanlış düşünce de var. İşte şeker hastalarına implant yapılmaz, yapılırsa 1-2 sene sonra düşer. Buna katılmıyorum. Gayet de 7-8 yıldır zaten yaptığım ve kontrolde takipte olduğum hastalarım da var. İlk günkü gibi durabiliyor. Ama hem şeker hastası hem ağız hijyeni kötü, çok sigara içiyor, bir de bakmıyorsa ağzına, dişlerdeki yaşadığı kaderi tabii ki implantı da yaşayabilir. Onu da kaybedebilir. Çünkü hasta şey zannediyor, implantı yaptım ve bundan sonra beni ömür boyu götürür, götürmeyebilir. İmplantın 30 yılda ömrü olabilir, 2-3 yıl sonra implantı kaybetme riski de var. O yüzden çok dikkatli olacak. Yani ağız hijyeni bu konuda bizim majör etkileyen şeylerden biri. O soruyu da cevaplamış oldunuz. Ben implantın ömrünü soracaktım ama. Biraz botoks kullanıyor muyuz hocam? Biraz botokstan bahseder miyiz? Botoks da çok güzel soru. Şimdi diş hekimleri tabii botoksa çok girdi. Hani botoks özellikle şu konuda bizim için çok önemli. Bir kere diş sıkma, gıcırdatma hepimizde artık böyle strese bağlı gelişiyor. 7 yaşındaki çocuk da diş sıkabiliyor. 50-60 yaşında bir bayan da diş sıkabiliyor. Bu ileride hem kemik erimesine sebep oluyor, ağrılara sebep oluyor, baş ağrısı, dişlerde çatlaklar, implant yaptıysa implantta kemik erimesi, bir kaplama yaptıysa işte kaplamalarda kırılmalar olabiliyor. O yüzden biz botoksu çiğneme kaslarımıza yaptığımızda hastayı çok rahatlatıyoruz. Ya bende bile mesela bazen yer yer strese bağlı gelişiyor, kendime de yapıyorum. Beni çok ciddi rahatlatıyor. O yüzden diş sıkan hastalar, ay sıkıyorum ediyorum falan mutlaka bunun çözümünü alsınlar. Çünkü çok basit bir tedavi. 5 dakika bile sürmüyor. Çok kabul edilebilir bir ağrı hissi var. Dolayısıyla botoks şu an çok popüler. Tabii artık ufak ufak estetiğe de kayıyor bu iş ama yani özellikle bizim hekimlik için de söyleyeceksem diş sıkan hastaların mutlaka botoks yaptırması gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederiz. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz diş hekimi Hasan Konuksevendi. Kendisiyle gülüş tasarımı hakkında konuştuk. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.